Red Bull yeni aracı RB22'nin renk düzenini tanıttı. Takım 2010'lu yılların başındaki tasarımına geri dönerken Ford'un etkisi renk düzeninde de hissediliyor. Tabi bu Red Bull'un gerçek aracı değil. Piste çıkmadığı için bununla alakalı teknik bir inceleme yapmayacağım. Daha çok Red Bull Ford projesi nasıl bir sonuç verebilir? İlk yıllarında ne bekleyebiliriz? Bunları konuşmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Videolarımı izleyenlerin çok büyük bir kısmı kanalıma abone değil. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu bana çok büyük bir destek vermiş olur. Şimdi başlayalım. İlk olarak ortaklığın nasıl tarzı ilerleyeceğine bakalım. Red Bull bildiğiniz üzere Milton Keynes fabrikasında Red Bull Powertrains fabrikasını kurdu ve gerçekten ciddi anlamda bir yatırım yaptı. Takım sıfırdan fabrika kurarken birçok mühendise transfer etti. Peki Red Bull bunu neden yaptı? Red Bull özellikle turbo hibrit dönemin ilk yıllarında Renault ile ciddi bir sıkıntı yaşamıştı. Renault 2016'da fabrika takımı olarak Formula 1'e geri döndüğünde Red Bull'a karşı daha sert bir tavır sergiliyor ve motorun gelişimi konusunda Red Bull'dan herhangi bir şekilde tavsiye almıyordu. Renault tamamen kendi başarısına odaklanmış ve kendi ihtiyaçlarına göre bir güç ünitesi tasarlıyordu. 2010'lu yılların başına baktığımız zaman Renault tarafı Red Bull'a daha fazla ağırlık veriyor ve Adrian Newey'nin istediği tarzda değişiklikleri yapıyordu. Bunların en ünlüsü de egzoz beslemeli difüzördü. Renault geciktirilmiş ateşleme sistemi sayesinde Red Bull'a eşsiz bir avantaj vermişti McLaren ve Ferrari'ye karşı. Hatta Mercedes ve Ferrari bu durumu FIA'ya şikayet etmiş ve tek yarışlığına egzoz beslemeli difüzörü yasaklatmıştı. İşte Renault Red Bull'a bu kadar fazla önem veriyordu. Kendi araçlarında dahi bulunmayan tarzda egzoz çıkışlarını ve soğutma sistemlerini Red Bull'a özel olarak tasarlıyordu. Çünkü o dönemde Renault motoruyla şampiyonluk kazanabilecek takım Red Bull'du. Ama 2016'da Renault fabrika takımı olarak geri döndüğünde bu ortaklık biraz gerildi. Özellikle Renault'un başına Cyril Abiteboul'un geçmesi Red Bull-Renault ilişkisini tamamen bitirdi. Abiteboul daha çok kendi takımına odaklanıyor ve Red Bull'a karşı daha sert bir tutum sergiliyordu. Renault'un çok büyük bir üretici olduğunu ve Red Bull'dan akıl almayacaklarını söylüyordu ki biz Drive to Survive'da Christian Horner ve Cyril Abiteboul'un kavgasını görmüştük. İşte Red Bull'un aslında müşteri takımı olmakla alakalı en büyük sıkıntısı burada başladı. Honda ortaklığıyla beraber tekrardan güzel bir sinerji yakalandı ve zaten Honda ile beraber Max Verstappen'in dominasyonunu gördük. Ama Red Bull Honda'ya da güvenemedi. Honda bir anda bir gece ansızın Formula 1'den çıkma kararı aldı. Ve yalnızca bir sene sonra Formula 1'e geri dönme kararı aldı. İşte Red Bull burada bir şeye karar verdi. Biz onun bunun zevkine, keyfine göre mücadele edemeyiz. Kendimizi buna göre ayarlamaktansa biraz daha yatırım yapar, kendi kaderimizi kendimiz belirleriz dediler. Bunu Formula 1'de çok uzun yıllardır bulunan Williams ve McLaren yapamazken Red Bull'un yapması gerçekten çok saygı duyduğum bir şey. Zaten bunu Red Bull dışında yapabilecek çok da fazla takım yok. Çünkü rakipleri şu anda Mercedes, Ferrari, Honda gibi üreticiler. Mercedes ve Honda Formula 1'den önce bile kendi motorunu üreten, hatta yalnızca araba değil birçok farklı taşıta motor üreten firmalar. Ve Red Bull bir içecek şirketi olarak bu üreticilere karşı savaşmaya hazırlanıyor. Gerçekten çok saygı duyduğum bir şey. Peki Red Bull bu yola giderken neler yaptı? İlk olarak Milton Keynes'te sıfırdan bir fabrika kurdular ve ciddi bir yatırım yaptılar. Rakip takımlardan mühendisler transfer ettiler ve sıkıştırma oranı gibi ufak tüyoları öğrendiler. Öte yandan Ford gibi büyük bir devle işbirliği anlaşması yaptılar. Ford sadece etiket basılan bir sponsor değil. Aynı zamanda Red Bull Powertrains'in ciddi bir ortağı. Red Bull Powertrains kısmında içten yanmalı motor üretiliyor ve aslında motor ile şasinin birleştiği kısım burası. Ford tarafı ise elektrik gücünden sorumlu. Amerika'daki fabrikada elektrik bataryası, elektrik kontrol ünitesi gibi şeyler üretiliyor. Yani içten yanmalı motor tarafı Red Bull'un, elektrik tarafı Ford'un etki alanında. Tabii ki de bu iki firma birbiriyle beraber çalışıyor. Çünkü Formula 1 yeni çağında içten yanmalı motor aslında bataryayı besliyor. O yüzden aslında siz burada üretin, biz burada üretelim ve sonra birleştirelim gibi bir durum oluşmuyor. Ama üreticilerin ana sorumluluk alanları buralar. Ford aynı zamanda Red Bull'a ciddi bir bütçe desteğinde de bulunuyor. Bu sayede Red Bull ciddi bir güç kazanıyor. Red Bull'un neden kendi motorunu ürettiği, Ford'la yaptıkları işbirliğinin detayları bu şekildeydi. Ford tarafı peki neden giriyor? Bildiğiniz üzere Amerika pazarı aslında elektrikli araçların çok da fazla coştuğu bir yer değil. Evet, Tesla ortaya çıktı ama Amerika demografisinin çok büyük bir kısmı 5 litrelik, 6 litrelik dev motorları seven kitle.
Onlar elektrikten, dünyaya zarar vermemekten, verimlilikten çok anlayan insanlar değil. Ama Ford tarafı da işin böyle gitmeyeceğinin farkında ve elektrik konusunda bir gelişim sağlamaya başlıyorlar. Ve bu nedenle dünyanın en hızlı laboratuvarına Formula 1'e girme kararı aldılar. Bu sayede Amerika'daki rakipleri Toyota yani Lexus ve Honda'ya karşı hibrit teknolojisinde veyahut da sentetik benzinli motorlar konusunda öne geçmeye çalışacaklar. Tabii Ford tarafı biraz da elektrik tarafına odaklanıyor ama bu proje başarılı olursa Ford belki de bir sonraki motor kurallarında kendi takımını bile kurabilir. Evet, işbirliğinin detayları da bu şekildeydi. Ford da aslında kendi ticari geleceği için Formula 1'e girme kararı aldı. Red Bull tarafı sürekli rekabetçi olmak istiyor. Ford tarafı ise pazarda geride kalmamak istiyor. İşin sportif tarafına bakarsak, yani başarı gelir mi konusuna bakarsak ve videonun başlığındaki sorumuzu cevaplarsak. İlk olarak Red Bull Ford'un başarılı olup olmamasının kıstası ne? Bunu size sormak istiyorum. Dünya şampiyonluğu mu? O zaman başarılı olamayacaklar. Özellikle 2026 senesinde Red Bull Ford'un bırakın dünya şampiyonu için yarışmasını, yarış galibiyeti alması bile beklenmiyor. Bu arada bunu ben iddia etmiyorum. Bunu takımın kendisi iddia ediyor. Loren Mekies yapmış olduğu açıklamada Mercedes ve Ferrari gibi dev üreticilere karşı hemen başta yarışmayı bekleyemeyiz dedi. Helmut Marko da geçen senenin ortasında yapmış olduğu açıklamada 2026'nın ikinci yarısında yarış kazanabilirsek bu başarılı olduğumuz anlamına geliyor dedi. Bence Red Bull tarafında buradaki en önemli şey Max Verstappen'i takımda kalma ikna edecek kadar başarılı olmak. Çünkü Red Bull tarafı evet 3 yıldır hazırlanıyor ama Formula 1 motoru üretmek ve her şeyi tam verimiyle kullanmak gerçekten çok zor. Şu anki motor formülü, daha doğrusu güç ünitesi formülü, Formula 1 tarihinin en karmaşık formülü. İçten yanmalı motordaki değişimler, elektrik bataryasının öneminin artması, sentetik benzinin verimli kullanılması, fren esnasında bataryanın şarj olması, içten yanmalı motora konulacak ekstra benzinle beraber elektrik bataryasının beslenebilme ihtimali. Bu gibi birçok etmen var. Ve Red Bull Ford'un hemen 3. senede, yani hazırlıklarının ve projelerin 3. senesinde başarılı olmasını bekleyemeyiz. Bunun en yakın örneği Honda olabilir. Honda 2. Dünya Savaşı'ndan beri birçok farklı alanda motor üretiyor. Her alanda neredeyse varlar ve dünyanın en büyük motor üreticisi. Ama 2015 yılında Formula 1'e girdiklerinde alay konusu olmuşlardı. Çünkü çok tecrübesizlerdi. Evet, 2. Dünya Savaşı'ndan beri motor üretiyorlardı ama Formula 1 motoru konusunda, özellikle V6 turbo hibrit konusunda tecrübeleri yoktu. Ve 4 tam sezon boyunca rekabetçi bile olamadılar. Ve biz eğer bir anda Red Bull'un, yani bir içecek şirketinin ürettiği ilk motorla beraber dünya şampiyonluğunda oynamasını bekliyorsak ciddi anlamda gerçekçilikten uzak bir düşünce içerisindeyiz demektir. Ben Red Bull Ford'u bu sene içerisindeki gelişimlerine göre değerlendireceğim. Eğer takım sezon içerisinde ciddi bir gelişim gösterirse, sonuçtan bağımsız bir şekilde konuşuyorum, bu onları benim nezdimde başarılı yapacaktır. Ancak genel geçer bir başarılılık durumuna bakarsak Red Bull Ford'un başarılı olma ihtimali en azından 2026 sezonunda çok zor. Normal şartlarda ben Red Bull tarafına 2030'a kadar başarılı olamazlar derdim. Ama Red Bull tarafı bir şekilde nereden çıkartıyorlar bilmiyorum ama rekabetçi olmanın yolunu buluyorlar. Öyle veya böyle. 2025 sezonun ortasında artık yoklar dedik. Bir güncelleme getirdiler ve bir anda şampiyonluk mücadelesine girdiler. Bunu sürekli olarak yapan bir firmadan bahsediyoruz. O yüzden Red Bull'u bir kenara atmıyorum. Ancak 2026 sezonunda şampiyonluğu oynamasını, hatta yarış kazanmasını dahi beklemiyorum. Normal şartlar tabii. Bir şey olur, yağmur olur vesaire, onu bilemem. Ancak Red Bull Ford projesinde en azından ilk yılda çok büyük beklentilere girmemek gerekiyor. Burada olay dediğim gibi Max Verstappen'i ikna etmek. Yakın zamanda Ford'dan bir temsilci yapmış olduğu açıklamada Max Verstappen'i tutmak isteriz ama bulabileceğimiz çok da fazla genç yetenek var dedi. Peki bu açıklamayı neden yaptı? Tabii ki de Max Verstappen olmadan olmaz demeyecekti. Ama Red Bull Ford tarafı da bu ihtimalin olabileceğini biliyor. Rekabetçilikten uzak bir motor üretirlerse Max Verstappen takımdan ayrılacaktır ve ayrılması da gerekir. O yüzden başarı kıstasım bu sene için Red Bull Ford projesinde Max Verstappen'in takımda kalmaya ikna edecek kadar performans verebiliyorlar mı üzerinden olacak. Max Verstappen eğer takım içerisinde, fabrika içerisinde kendisini ikna eden bir gelişim görürse takıma bir sene daha şans vermek isteyecektir. Ama gelişim olmaz ve rakiplerinden çok geride olurlarsa Max Verstappen'in takım değiştirdiğini görebiliriz. Sizlerin düşüncelerini çok merak ediyorum. Sizce Red Bull Ford projesi başarılı olacak mı? Başarı kıstasım konusunda ne düşünüyorsunuz? 2026 sezonundaki beklentiniz neler? Lütfen bunları yorumlarda belirtin. Evet, Red Bull Ford projesini biraz değerlendirmek istedim kısaca. Dediğim gibi araç piste çıkmadı.
O yüzden teknik bir inceleme yerine biraz daha proje bazlı bir değerlendirme yapmak istedim. Umarım keyifli olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu bana çok büyük bir destek vermiş olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.